para hırsının insanı nasıl bir canavara dönüştürdüğünü kanıtlayan, tarihin en acımasız 5 sigorta dolandırıcılığı dosyasını açıyoruz. Öz çocuklarını para için okyanusa atan bir baba. Sigorta parası uğruna evsizleri ezen tonton nineler ve defalarca zehirlenip işkence görmesine rağmen bir türlü ölmeyen garip bir adam. Normalde bize bir şey olursa sevdiklerimiz zor durumda kalmasın diye yaptırdığımız hayat sigortasının bozuk zihniyetli kişilerin elinde nasıl bir ölüm oyununa dönüşebileceğini izleyeceksiniz. Hepsinin ortak noktası anlık sinir kriziyle işlenmiş cinayetler değil, aylarca, hatta yıllarca sürebilen manipülasyonlar, hesaplar ve sinsi planlarla işlenmiş canavarca cinayetler olması. Hep birlikte insanların para uğruna ne kadar kontrolden çıkabileceğini izliyoruz. 5 numara, ölümsüz adam Michael Malloy. İnsanların yokluktan ağızlarının koktuğu 1932'lerin New York'u ekonomik olarak çok sıkıntılıydı. Bu dönemde salaş bir bar işleten bir adam, arkadaşlarıyla birlikte kolay yoldan köşeyi dönme planları yapıyordu. Bunun için onlara uygun bir kurban lazımdı. Ve bir gün şanslarına tam da onların istediği kriterlere cuk oturan bir kurban geldi. 60'lı yaşlarındaki evsiz, kimsesiz ve ağır alkolik olan Michael Malloy isimli amca, çetenin yoğun şefkati ve ücretsiz ikramları sayesinde barın sürekli müşterisi haline gelmişti. Yapayalnız olan ve hayatı boyunca pek sevilmemiş bu amcamız, bu sahte sevgi gösterisi sayesinde belki de hayatının en mutlu günlerini yaşıyordu. Sonunda onu seven, kollayan, düşünen birileri vardı. Çete, Malloy amca adına günümüzde yaklaşık $90.000 tekabül eden 3 ayrı poliçe yaptırdı. Planları çok basitti. Malloy amcaya bizdensin deyip sınırsız bedava içki verecekler. Ve yaşlı adam da birkaç gün içinde alkol komasına girip Tahtalıköy'e tek yön bilet alacaktı. Ama işler hiç bekledikleri gibi gitmedi. Yaşlı Malloy günlerce "O şişe senin, bu şişe benim" yuvarladı. Ancak adamda tık yoktu. Bu gidişte sigortadan alacakları para adamın içtiklerine gidecekti. Paniğe kapıldılar ve taktik değiştirip yöntemlerini sertleştirdiler. İçkisine el altından antifriz ve kör edici metanol kattılar. Malloy lıkır lıkır içti, uyuyup uyandı ve tekrar içmeye devam etti. Bu sefer içkisine fare zehri, terebentin ve at merhemi karıştırdılar. Malloy onu da kafaya dikip sapasağlam devam etti. Baktılar bu iş içkiyle falan olmayacak. O zaman özel bir sandviç hazırlayalım dediler. Ve adama içinde küçük küçük paslı metaller ve cam parçaları olan bir sandviç verdiler. Tabii Malloy amcamızın kafa güzel. Afiyetle yiyip "Çok güzel olmuş, bir tane daha var mı?" demez mi? Çete artık kafayı yemek üzereydi. Masraflar ve borçlar birikmişti. Bir an önce sigortadan parayı almaları lazımdı. Bu sefer işi garantiye almak için adamın iyice sızmasını beklediler. Ve amcayı ıssız bir parkta, -26 derece soğukta, üzerine su boca ederek sırılsıklam bir şekilde terk ettiler. Ertesi gün Malloy, "Gece biraz üşütmüşüm gençler, içimi ısıtacak bir şeyler verin bakalım" diyerek bara geri döndü. Çete artık korkmaya başlamıştı. Bu adamın bu yaşadıklarından sonra bugüne kadar çoktan ölmüş olması lazımdı. Artık ne olacaksa olsun moduna girdiler. Ve Malloy, gece bardan çıkıp ıssız bir sokakta yürüdüğü sırada son sürat arabayla çarpıp kaçtılar. Bu sefer oldu bu iş deyip beklerlerken Malloy birkaç gün sonra kafasında ve kolunda sargılarla birlikte topallayarak içeri girdi. "Araba çarptı çocuklar. Ama merak etmeyin, ben iyiyim." Tam 7 ay süren bu imkansız hayatta kalma gösterisinin sonunda çete pes etti ve sızmış haldeki Malloy'un ağzına gaz hortumu sokarak onu karbon monoksitle zehirledi. Bu sefer amaçlarına ulaşmışlardı. Adam sonunda öldü. Ancak sigortadan parayı tahsil ederken panik ve acemilikleri yüzünden şüphe çektiler. Mezardan çıkarılan bedende zehirli gaz tespit edilince gerçek ortaya çıktı. 4 kişilik çetenin hepsi elektrikli sandalyede idam edildi. 4 numara, sahte ölümle yeni hayat. 2008 yılında Ari Squire isimli orta yaşlı bir müteahhit sefilleri oynuyordu. Üstüne üstlük devleti dolandırmaktan da ceza almış, tazminatlar, cezalar derken borç gırtlağa dayanmıştı. "Benim ne yapıp ne edip bu çıkmazdan kurtulmam lazım" dedi ve kendince şeytani bir plan yaptı. İlk işi kendi adına gidip tam $5 milyon bir hayat sigortası yaptırmak oldu. Amacı kendisini bir şekilde ölmüş gibi gösterip sigortadan aldığı parayla paşalar gibi yeni bir hayata başlamak. Tabii bunun için önce herkesi öldüğüne ikna edecek bir ceset ve yerine geçebileceği yeni bir kimlik lazımdı. Gözüne yapı markette çalışan 20 yaşındaki gencecik bir çocuğu Justin Newman'ı kestirdi. Justin kendi halinde annesinin hastane masraflarına destek olmaya çalışan tertemiz bir çocuktu. Squire,
"Gel aslanım, böyle olmaz. Sana çok daha iyi maaşlı bir iş vereyim." diyerek genci sahte bir iş görüşmesi için evine davet etti. Genç daha eve gelmeden Squire hazırlıklara çoktan başladı. Kendi saçlarını gencin saç rengine boyayıp ve gözlerine mavi lens takarak kendini Justin'e benzetti. Justin, garibin başına geleceklerden bir haber eve gitti ve Squire, genci eve girer girmez bir şekilde bayılttı. Baygın gencin üzerine hızlıca kendi kıyafetlerini giydirip kendi kimliğini de çocuğun cebine sokuşturdu. Ardından genci garaja götürüp 2 tonluk kamyoneti kriko yardımıyla üzerine düşürüp ezilmesini sağladı. Sonra tamamen tanınmaz hale gelmesi için her yeri ateşe verip gencin cüzdanı, kimliği ve arabasıyla birlikte Missouri'ye kaçtı. İlk etapta plan tıkır tıkır işledi. Squire'ın keyifler yerinde. Herkes Ari Squire'ın öldüğüne inanmış, hatta 120 kişi gözyaşları içinde cenazesine katılmıştı. Oysa Missouri'de öldürdüğü gencin kimliğiyle birlikte White Chocolate Mocha'sını yudumluyordu. Ancak Squire'ın tahmin bile etmediği çok kritik bir detay vardı. Justin evden çıkmadan önce annesine, "Ari Squire adında babacan bir adam bana güzel bir iş teklifi yapacakmış. Oraya gidiyorum anne," demişti. Justin o gece eve dönmeyince haliyle annesi hemen polise gidip oğlunun kayıp olduğunu bildirdi ve aracının plakası takibe alındı. İlk etapta Justin'in Ari Squire'ı öldürüp kayıplara karıştığı düşünüldü ve olay araştırılmaya başlandı. Yanan cesede yapılan otopsi sonucunda kurbanın ciğerlerinde iz, kanında karbonmonoksit bulunmadı. Kurban yangında değil, daha öncesinde öldürülmüştü. Sonrasında yapılan DNA testi, cesedin kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Justin olduğunu kesinleştirdi. Gece yarısı Missouri'de mesaide olan bir devriye polisi, otel otoparkındaki araçların plakasını sorgularken, tesadüfen aranan araçlar listesindeki Justin'in arabasına denk geldi. Hemen resepsiyona sordular. "Evet, Justin Newman isimli müşteri otelimizin şu odasında ikamet ediyor," cevabını aldılar. Polisler hemen kapıya dayanıp odayı bastı. Ancak köşeye sıkıştığını anlayan Ari Squire silahını çekip kendi kafasına sıktı. 3 numara. Katil nineler. Seri katil denince hepimizin aklına soğuk, donuk, ürkütücü tipler gelir, öyle değil mi? Ama 1999'da 2005 yılları arasında Los Angeles'ta dehşet saçan ikilinin bildiğimiz seri katil imajıyla hiç alakaları yoktu. Karşınızda 75 yaşındaki Helen Golay ve 73 yaşındaki Olga Rutherschmidt. Yolda görseniz Adile Naşit misali tatlı, tonton nineler dersiniz. Ama bu iki teyzemiz, bizim gözümüzdeki o tatlı, zararsız ve tonton yaşlı teyze imajını resmen karanlık ve acımasız planları için kullanmışlardı. Bu teyzelerin ilgi alanı kimsesizlerdi. Ailesiyle bağı kopmuş, ortadan kaybolsa kimsenin "nerede bu?" diye sormayacağı evsiz adamları gözlerine kestiriyorlardı. Paul ve Kenneth isimli evsiz garipler de maalesef bu tuzağa düştü. Teyzelerimiz önce bu adamlara yaklaşıp onlara yapmacık bir şefkat gösterdiler. "Karnını açma evladım, gel bak sana bir kalacak yer ayarlayalım," diyerek adamların önce güvenini, sonra da kimlik bilgilerini aldılar. Ardından sıra asıl amaçlarına geldi. Sigorta şirketlerinin kapısını çalıp, "Bu adam benim kuzenim, bu bey benim iş ortağım, nişanlım," gibi yalanlarla bu evsizlerin üzerine milyonlarca dolarlık hayat sigortaları yaptırdılar. Düşünün, sadece kurbanlardan biri olan Kenneth amcanın üzerinde 3,7 milyon dolar değerinde tam 13 farklı poliçe vardı. Tabii poliçeleri yaptırdıktan sonra hemen adamları öldürüp paramızı isteriz diyemezlerdi. Teyzeler her şeyi hesaplamış ve işlerini nasıl yapacaklarını çok iyi biliyorlardı. Sigorta şirketlerinin poliçe yapıldıktan sonra ilk 2 yıl içinde yaşanan ölümleri şüpheli olarak tanımlayıp didik didik ettiğini çok iyi biliyorlardı. Teyzelerimiz cinayet işlemek için bu sürenin dolmasını çok rahat, çok profesyonel bir şekilde bekledi. Süre dolunca hemen son aşamaya geçtiler. Önce kaşla göz arasında ağır ilaçlar ve uyku haplarından oluşan bir kokteyl içirip adamları etkisiz hale getirdiler. Sonra gece yarısı bu savunmasız amcaları karanlık bir ara sokağa götürüp altlarına çektikleri kiralık arabayla üzerlerinden ezip geçtiler. Haliyle olay, gecenin kör karanlığında serserinin teki adamcağızları ezip kaçmış gibi görünüyordu. Bu görünüşü tonton, icraatları şeytani olan teyzeler, bu canavarca yöntemle sigortadan yaklaşık 3 milyon dolar gibi servet sayılabilecek bir parayı cebe indirdiler. Planlar tıkır tıkır işlediği için teyzeler paraya para demiyordu. Ama çok zekice plan yaptıklarını ve her şeyi düşündüklerini sanırken, kiraladıkları araçtaki bir detay onları ele verdi.
Teyzeler bir araç kiralayıp bu aracı planladıkları cinayetler için kullanmışlardı. Cinayet gecesi de kurbanları ezdikten sadece 1 saat sonra Helen teyzemiz çekiciyi arayıp bu aracı çektirmişti. Polis bir şekilde o aracı bulup incelediğinde aracın alt aksamında kurbanların DNA'sına rastladı ve bizim şeytani teyzelerin maskesi düştü. Polis, cinayetlerin bu tonton teyzeler tarafından işlendiğinden emin olana kadar teyzeleri önce evrakta sahtecilik suçundan içeri aldı ve ikisini aynı hücreye koydu. Tabii teyzelerin hücrede gizli kamera olduğundan haberleri yoktu. Kameradaki görüntüler her şeyi ortaya çıkardı. Olga panik içinde suç ortağı Helen'e bağırıyordu. "Bu kadar çok sigorta poliçesi kestirirsen işte böyle dikkat çekersin. Hep senin açgözlülüğün yüzünden." Bu tartışmalar teyzelerin evsizleri kullanarak dolandırıcılık yaptıklarını kendi ağızlarından ortaya çıkarmıştı. Teyzeler hücrede birbirlerini yerken asıl bitirici vuruş dışarıdan geldi. Polis, Helen teyzenin evine baskın yaptı. Evde kurbanları sızdırmak için kullandıkları ağır uyku haplarını ve uyuşturucu kokteyllerinin kutularını buldular. Evrakta sahtecilikten ne kadar yatarız acaba hesapları yapan teyzeler, cinayetlerin de aydınlanmasıyla ömür boyu hapse mahkum edildiler. Tabii 70'ini yarıladıkları için artık ne kadar ömürleri kaldıysa. 2 numara, Cani Baba ve 2 masum çocuk. Ailesiyle birlikte Los Angeles'ta yaşayan Mısır kökenli Ali Elmezayan, ekonomik olarak dibi görmüş haldeydi. Maaşı çok düşüktü ve ailenin temel ihtiyaçlarına yetmiyordu. Buna rağmen maaşının bir kısmıyla eşinin ve çocuklarının üzerine toplam değeri 3 milyon doları bulan hayat poliçeleri yaptırmaya başladı. İlk başta önlem olarak görünen bu hareket aslında insanlık dışı bir yatırımdı. 2 küçük oğulları vardı ve ikisi de ileri düzeyde otizmliydi. Elmezeyen dersine iyi çalışmış ve tam 2 yıl boyunca düzenli olarak hayat sigortalarını yeniletmişti. Bu süreçte normal bir baba ve eş gibi davranıp her gün onların gözlerinin içine baka baka korkunç planı için gün sayıyordu. 9 Nisan 2015'te artık planı uygulamaya karar verdi. Yüzme bilmeyen karısını ve arkadaki çocuk koltuklarına kilitlediği otizmli 2 çocuğunu alıp araçla yola koyuldu. Los Angeles limanına geldiğinde birden gazı kökleyerek aracı bile bile okyanusun karanlık sularına uçurdu. Araç okyanusun dibine doğru batarken önceden bilerek açık bıraktığı camdan çıkıp yüzeye doğru yüzdü. Yüzme bilmeyen eşi de aynı camdan canhavliyle çıkıp bir şekilde yüzeye çıkmayı başarmış ve tesadüfen orada bulunan bir balıkçının attığı can simidi sayesinde kurtulmuştu. Ancak arkada kilitli, ne olup bittiğini bile anlayamayacak o 2 masum çocuk okyanusun dibinde boğularak öldü. Sudan çıkar çıkmaz Elmezayan hemen Oscar'lık oyunculuğa başladı. Polislere ağlayarak "İlaç almıştım, başım döndü, kafam yerinde değildi, frene basacakken yanlışlıkla gaza bastım" dedi. Polis ilk başta bu sözde acılı babanın anlattıklarına inandı ve olayı korkunç bir trafik kazası olarak kayıtlara geçirdi. Planının tıkır tıkır işlediğinden emin olan cani herif, vakit kaybetmeden sigorta şirketlerini ziyaret etmeye başladı ve en başından beri hayalini kurduğu paraları toplamaya başladı. Kendince bu paraları Amerika'da tutup dikkat çekmek istemediği için alelacele memleketi Mısır'a transfer etmeye başladı. Orada kendine evler, dükkanlar ve hatta lüks bir tekne satın aldı. Çocuklarını denizde boğarak öldüren adam o parayla denizde keyif yapacaktı. Ancak bu yüklü miktarda para trafiği, uluslararası kara para aklamayı takip eden FBI'ın ve Amerikan Vergi Dairesi'nin radarına takıldı. Daha önceki kayıtlara göre çok düşük bir maaşı olan bir adam bu kadar parayı nereden bulup yurt dışına kaçırdı diyerek araştırmaya başladılar. Önce baktılar ki bu adamın aldığı maaş o dönemin şartlarında aileyi zar zor geçindirecek bir parayken bu adam maaşının bir kısmıyla sanki hiç sıkışık değillermiş gibi eşi ve çocukları adına düzenli olarak hayat sigortası yaptırmış. Bu zaten başlı başına şüpheli bir hareket. Ayrıca kazanın zamanlaması da manidar. Kaza tam da hayat sigortalarındaki 2 yıllık yasal itiraz süresi dolar dolmaz gerçekleşmişti. Şüpheler gitgide artıyordu. Daha derinlemesine araştırıldığında artık şüpheye yer bırakmayan detayları buldular. FBI, sigorta şirketlerinin müşteri hizmetleri ses kayıtlarına ulaştı. Elmezayan, kazadan aylar önce işini garantiye almak için "Kaza olursa süreç nasıl işliyor? Parayı hemen ödüyor musunuz? Tam olarak neler gerekiyor?" gibisinden sorular sormuş. Hatta bir kayıtta sesini sanki karısıymış gibi inceltip onun adına bir takım onaylar verdiği ortaya çıkmış. Tüm yalanlar ortaya saçıldı. O ana kadar onun manipülasyonlarına aldanan eşi, aslında çocuklarla birlikte kendisinin de ölümünün planlandığını anlayıp bir kez daha yıkıldı. Hayalini kurduğu paraları gönlünce ezemeyen Elmezayan, tam 212 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ve 1 numara, şatosu olan seri katil.
Amerika'nın kayıtlara geçmiş, hatta seri katil tanımlamasını başlatan ilk seri katil olan H.H. Holmes ya da o dönemki halk arasında bilinen adıyla Beyaz Şehir'deki Şeytan. Tarih 1894. Tam adıyla Henry Howard Holmes, tıp fakültesi mezunu bir sağlıkçıydı. Okul zamanlarında kadavraları çalıp onları kaza sebebiyle ölmüş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırmak için kullanıyordu. Hem okul hem de çaldığı kadavralar bitince kendi kurbanlarını üretme gibi canavarca bir fikir aklına geldi. Bunun için tüm imkanlarını zorlayarak borç harç, özel tasarım, devasa bir şato inşa ettirdi. Bu otel temalı gizemli şato ona bol bol turist kurban olarak getiri sağlıyordu. Ancak onun sonunu getiren şey, turistlerin kaybolduğu o katliam oteli değil, en yakın arkadaşına yaptığı bir hayat sigortasıydı. Holmes, kendi emrinde çalışan ve Holmes'a karşı açıklanamaz bir sadakat duyan Benjamin Pitezel adında bir adamla $10.000 bir plan yaptı. İkisi bebek olmak üzere 5 çocuğa sahip olan ve maddi durumu sıkıntılı olan Pitezel, ailesini geçindirmek için bu dolandırıcılık planına dahil oldu. Holmes'a güveni tamdı. Plana göre Pitezel adına bir hayat sigortası yapılacak, sonra Holmes bir kadavra bulup onu tanınmayacak hale gelene kadar yakacak ve Pitezel'in eşi sigorta şirketlerine gidip "Kocam çalışma esnasında kaza sonucu yanarak öldü" diyecek ve en nihayetinde parayı bölüşüp herkes yoluna gidecekti. Ancak Holmes'un kafasında parayı paylaşmak gibi bir plan yoktu. Ayrıca bu planda gerçek Pitezel hayatta kalacağı için eninde sonunda gerçek ortaya çıkabilirdi. Holmes aşırı kontrolcü birisiydi ve kontrolü dışında gelişebilecek bir durum yüzünden kendisini riske atamazdı. Pitezel'i gerçekten öldürüp yakmaya karar verdi. Yüzünün küçük bir kısmını ise kolayca teşhis edilebilmesi için sağlam bıraktı. Pitezel'in karısını da manipüle ederek kocasının başka bir şehirde saklanarak onları beklediğine inandırdı. Sigorta şirketinin parayı ödemesi için cesedin teşhis edilmesi lazımdı. Ancak eğer eşi morgda yatanın gerçekten kocası olduğunu anlarsa ortalığı ayağa kaldırır ve bütün planı berbat ederdi. Holmes burada da manipülasyon yeteneğini kullanarak kadının morga girmemesini sağladı ve Pitezel'in en büyük kızını babasının cesedini teşhis etmesi için ikna etti. Babasını teşhis eden kız o morgdan çıktıktan sonra bir daha annesini göremedi. Holmes kadını oyalarken babasını teşhis eden kız da dahil olmak üzere 3 çocuğu annelerinden ayırarak babalarına götürüyorum bahanesiyle kaçırdı. Kadını da ayrılıp dikkat dağıtmalıyız diyerek diğer 2 bebeğiyle birlikte trenle bambaşka bir şehire yolladı. Kendi yanındaki 3 masum çocuğu Amerika ve Kanada'da trenlerle şehir şehir dolaştırdı ve bu yolculuklar sırasında hepsini ayrı ayrı vahşice katletti. Holmes, sigorta şirketinden bir şekilde parayı aldı. Ancak sigorta şirketi bu ölümü bazı sebeplerden dolayı şüpheli bulduğu için o zamanların meşhur dedektifi Frank Gehry'i görevlendirdi. Gehry, Holmes'un izini sürüp seyahatleri sırasında kiraladığı evleri tek tek tespit etti. Evlerin bodrumlarında yaptığı kazılarda ve şömine bacalarında çocukların kemiklerini bulmasıyla Holmes'un canavarlığı ortaya çıktı. Önce sadece sigorta dolandırıcılığından yargılandı. Sonra olaya Frank Gehry'in korkunç keşifleri dahil oldu. Bu olaylardan sonra Holmes'un şatosunda da araştırma ve kazılar yapıldı ve orada da yüzlerce insan kemiği bulundu. Holmes, 34 yaşında, arkasında yüzlerce ölüm bırakarak, asılarak idam edildi. Ne acıdır ki bu olayların ortak noktası, bazı insanların en yakınlarının ölümlerini bile para kazanma kapısı olarak gören hastalıklı bir düşünce yapısına sahip olmasıdır. Her biri kendilerince bu ölümlerden gelen paraları keyifle harcayacağını, gününü gün edeceğini sandı ama sinsi ve korkunç planlarında hep gözden kaçırdıkları bir şeyler vardı. Etrafındaki insanların hayatlarını bozdurulacak bir çek olarak gören bencil, cani, açgözlü, vicdansız insanların azalarak bitmesi dileğiyle. Ben Emre Eren. Bu karanlık gerçek hikayelerin devamı ve çok daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Peki bu videoda sizin en etkilendiğiniz olay hangisiydi? Yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.